Türkiye Cumhuriyeti 738.562 metrekarelik yüz ölçümü ile dünyada 37. sıradadır. Nüfusu 84.339.067 kişi ile dünyanın 17. en kalabalık ülkesidir. Ülkenin %98'i Asya, %3'ü ise Avrupa yakasındadır. Bölge olarak Batı Asya, Anadolu ve Doğu Trakya bölgesindedir. Türkiye ekonomisi, Osmanlı'nın son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk yıllarında berbat haldeydi. Buna rağmen 1923 ve 1938 yılları arasında Türkiye ekonomisi %7,5 büyüyerek Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın en hızlı kalkınan ülkelerinden biri oldu. 1924-1929 arası yılda ortalama %10,9, sanayi üretimi ise %8,5 oranında artış kaydetmişti. İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar devlet iktisadıyla yaşayan toplum, 1950'den sonra ABD'nin de etkisiyle büyük bir sanayi kalkınma sürecine girdi. Bugün de sürmekte olan bu kalkınma süreci, özellikle büyük toprak sahiplerinin hızla modern sermaye sınıfına dönüşmesine yol açtı. Anadolu'nun kalkınma ve altyapısının oluşması sürecinde 20 milyar Amerikan dolarından fazla borç oluştu. Güneydoğu Anadolu Projesi yani GAP ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu teşvik programları halen sürmektedir. 1960'larda Türkiye Tarım İş Kolu'nu temel alan anlayıştan sanayileşmeye önem veren anlayışa geri döndü. Askeri yönetim tarafından kurulan Devlet Planlama Teşkilatı, 1950'lerde yaşanan seçmene yönelik popülist politikaların yerine daha planlı bir ekonomik politika yaratma çabasının en önemli göstergesidir. Ortalama %6'nın üzerindeki iktisadi gelişme ile büyük bir değişim ve modernleşme başladı. Öncelikle İstanbul, İzmir ve Batı bölgeleri 1980'den sonra bütün Anadolu illerinde büyük sermaye ve sanayi oluştu. 1 milyar Amerikan doları ve üzeri sermayeye sahip holding sayısı 25'i geçti. Bunun altındaki yüz binlerce büyük, orta ve ufak ölçekteki şirket ve oluşan işçi sınıfı dinamik bir iktisadın taşıyıcıları oldular. Türkiye, üst orta gelirli, karma piyasa, gelişmekte olan bir ekonomiye sahiptir. 2000 yılından bu yana istihdam ve ortalama gelirde artışlar gibi Türkiye ekonomisinin mali ve sosyal yönlerinde önemli gelişmeler oldu. Dış ve iç faktörlerin yanı sıra hükümetin ekonomik reformlarında bir azalma oldu. Çevreciler ekonominin inşaat ve müteahhitlik sektörüne aşırı derecede bağımlı olduğunu savundular. Türkiye'nin ekonomi politikası son yıllarda enflasyonu arttırdı ve para birimini devüle etti. Eurostat verilerine göre satın alma gücü standartlarına göre ayarlanmış Türkiye kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 2008'de Avrupa Birliği ortalamasının %64'ü olarak gerçekleşti. Türkiye'nin %61,5'lik iş gücü katılım oranı, medyan orana sahip Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü olan OECD ülkeleri arasında açık ara en düşük seviyede. 2018-2023 yılları arasında en az 1 milyon dolarlık net varlığı olan 5000'den fazla kişi Türkiye'yi terk etti. ...2023 itibariyle Türkiye, nominal gayri safi yurt içi hasılaya göre dünyanın en büyük 19. ekonomisine ve satın alma gücü paritesine göre 11. en büyük ekonomisine sahiptir. Ekonomistler ve siyaset bilimciler tarafından genellikle yeni sanayileşmiş bir ülke olarak sınıflandırılır. Türkiye gelişmekte olan 7 ülkeden biridir ve dünyanın önde gelen tarım ürünleri, tekstil, motorlu taşıtlar, ulaşım ekipmanları, inşaat malzemeleri, tüketici elektroniği ve ev aletleri üreticilerinden biridir. Türkiye'nin nominal gayri safi yurt içi hasılası 2023'te 1,29 trilyon dolara ulaştı. Kişi başına düşen nominal gayri safi yurt içi hasıla ise 2013'te 12.489 dolara, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla
satın alma gücü paritesine göre 2023'te 41.412 dolara ulaştı. Yüksek enflasyon 2020'lerin başında sorun olmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisinin uzun süredir devam eden özelliklerinden biri maalesef düşük tasarruf oranıdır. 2000'li yılların başından bu yana Türkiye Ocak 2018'de 7,1 milyar dolara ulaşan devasa ve büyüyen cari açık verirken 12 aylık cari açık 51,6 milyar dolara yükseldi. Dünyadaki hesap açıkları ekonomi, özel sektör fazlalığını finanse etmek için sermaye girişlerine bel bağladı. Türk bankaları ve büyük firmalar genellikle yabancı para cinsinden ağır bir şekilde borçlanıyor. Bu koşullar altında Türkiye'nin geniş cari açığı ve vadesi gelen borcunu finanse etmek için yılda yaklaşık 200 milyar dolar bulması gerekiyor. Türkiye 2004 yılından bu yana kamu borç stoku için Avrupa Birliği'nin %60 Avrupa yakınsama kriterini karşılamaktadır. Benzer şekilde 2002'den 2011'e kadar bütçe açığı %10'dan fazladan %3'ün altına düşmüştür. Bütçe dengesi için Avrupa yakınsama kriterleri Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Ocak 2010'da Türkiye'nin notunu bir basamak yükseltti. 2012 yılında Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch ise 18 yıllık bir aradan sonra Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti. Ardından Moody's tarafından Mayıs 2013'te Hizmet Türkiye'nin devlet tahvili notunu en düşük yatırım yapılabilir seviyeye yükselttiği için Türkiye için 20 yıldır ilk yatırım yapılabilir notu aldı ve Hizmet resmi açıklamasında şunu belirtti. Ülkenin önemli ekonomik ve kamu maliyesi ölçütlerindeki son ve gelecekte beklenen iyileştirmeler not artışının temelini oluşturdu. Mart 2018'de Moody's, Recep Tayyip Erdoğan döneminde kontrol ve dengelerin erozyona uğradığı uyarısında bulunarak Türkiye'nin devlet borcunu önemsiz duruma düşürdü. Mayıs 2018'de S&P, Türk lirasındaki satışların ortasında enflasyon görünümüne ilişkin artan endişeleri gerekçe göstererek Türkiye'nin borç notunu daha da az önemsiz bölgeye indirdi. Türkiye'de hisse fiyatları 2009 yıllarında neredeyse ikiye katlandı. Türkiye Borsası. Türkiye'de 1985 yılında açılan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olan adı 5 Nisan 2013 tarihinde Borsa İstanbul olarak değiştirilmiştir. 1866 yılında ismi Dersaadet Tahvil Borsası olan Borsa İstanbul, 26 Aralık 1985'te İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olarak değiştirilmiştir. 5 Nisan 2013'te ise Borsa İstanbul ismini almıştır. 27 Temmuz 2020 itibariyle Borsa İstanbul yani BIST 100 endeksi 23 yıl önceki haline döndürülerek endeksten 2-0 atılmıştır. Borsa İstanbul'da 2022 verilerine göre 590 şirket bulunuyor. Borsa İstanbul'un yani BIST 100'ün sahipleri ise %80,60'la Türkiye Varlık Fonu, %10 oranla Katar Yatırım Otoritesi, %2,27 ile Borsa İstanbul Anonim Şirketi ve %1,30 ile de Türkiye Sermaye Piyasası Birliği'dir. 10 Mayıs 2017'de Türkiye Borsası'nın gösterge endeksi olan BIST 100 endeksi 95.735 puanla yeni bir rekor kırdı. 5 Ocak 2018 itibarıyla endeks 116.638 puana ulaştı. Ancak 2018 Türk para birimi ve borç krizi sürecinde endeks Mayıs ayında 100.000 altına indi. Haziran başında BIST 100 endeksi 2008 küresel mali krizinden bu yana dolar bazında en düşük seviyeye geriledi. 2017'de OECD, Türkiye'nin yıllık ortalama %4,9 büyüme oranıyla 2015-2025 döneminde OECD üyeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olmasını bekliyordu. Mayıs 2018'de Moody's'in
Türkiye ekonomisinin 2018 büyüme tahmini %4'ten %2,5'a ve 2019'da %3,5'ten %2'ye düşürdü. 2013 Financial Times Türkiye özel raporuna göre Türkiye iş dünyası yöneticileri ve hükümet yetkilileri ihracat artışı sağlamanın en hızlı yolunun geleneksel batı pazarlarının dışında olduğuna inanıyordu. 2017 Yabancı Yatırım Endeksine göre Türk şirketlerinin doğrudan yabancı yatırım çıkışı son 15 yılda 10 kat arttı ve bu oran %65'lerdeyken %25'lere kadar geri çekildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok iş ortağının faaliyet gösterdiği inşaat sektörünü körükleyen politikalarıyla Mayıs 2018 itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 2 milyon satılmamış konut vardı ve bu yıllık ortalama yeni konut satışlarının 3 katı değerinde birikmiş iş yüküydü. 2018 yılında Türkiye, Türk lirasının değer kaybetmesi, yüksek enflasyon, artan borçlanma maliyetleri ve buna bağlı olarak artan kredi temerrütleri karakterize edilen bir para ve borç krizi yaşadı. Krize, Türkiye ekonomisinin aşırı cari açığı ve döviz borcu, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artan otoriterliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz oranı politikasındaki alışılmışın dışında fikirleri neden oldu. 2018'in sonunda Türkiye resesyona girdi. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2018'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2,4 küçüldüğünü iddia etti. Bu önceki çeyrekte %1,6'lık bir düşüşün ardından geldi. Türk lirası 2018'de ABD doları karşısında %30'a kadar geriledi. Aralık 2022'deki resmi verilere göre Türkiye'nin yıllık enflasyon oranı Ekim'de %85,51 ile 24 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artan fiyatlara rağmen Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesinin ardından beklentilerin biraz altında kaldı. Enflasyon, Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir peşinde olduğu bir gevşeme döngüsünde faiz oranlarını düşürmeye başlamasının ardından liranın çökmesinden bu yana yükseldi. ...2022 itibariyle yarım milyonun biraz altında çiftçi var. Başlıca ürünler buğday, şeker pancarı, süt, kümes hayvanları, pamuk, sebze ve meyvelerdir. Türkiye'de kullanılan tohumların tamamına yakın yerli üretimdir. Türkiye önemli bir gıda üreticisi olmasına rağmen net bir buğday ithalatçısıdır. 2021'de Türkiye ithal ettiği tüm buğdayın %65'ini Rusya'dan ve %13'ten fazlasını Ukrayna'dan aldı. Türkiye, Avrupa Birliği dışı sebze tedarikçisi ve 7. en büyük meyve tedarikçisidir. Avrupa Komisyonu, Gümrük Birliği Anlaşması'nı tarım ürünlerini kapsayacak şekilde genişletmek için resmi süreci başlatmıştı. Avrupa Birliği, Türkiye ilişkileri kötüleşmeden önce Gümrük Birliği Anlaşması'nı genişletme ve modernize etme çabaları 2018'de durma noktasına geldi. Türk tarımı sera gazı salıyor. Dünya Bankası'na göre Türkiye'de sektör iklim değişikliğine daha fazla uyum sağlamalı ve teknik iyileştirmeler yapmalı. 2016 yılında gıdaların %14'ü tarımsal işleme sırasında kaybedildi ve %23'ü tüketiciler tarafından yemeden önce %5'i artıklar olarak çöpe atıldı. Türkiye ekonomisi son 20 yılda hızlı büyüme, siyasi istikrarsızlık ve dış şokların damgasını vurduğu önemli değişmeler geçirdi. Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişme noktasında konumu, onu ticaret ve yatırım için stratejik bir merkez, aynı zamanda ekonomik çalkantı için savunmasız bir hedef haline getirdi. 2000'li yılların başından bu yana Türkiye 2018 yılına kadar ortalama %5,4 ile yüksek bir ekonomik büyüme dönemi yaşadı. Bu büyüme, büyük ölçüde hükümet tarafından başlatılan kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi, kilit sektörler ve maliye ve para politikalarındaki gelişmeler olmuştur.
Bu reformlar aynı zamanda enflasyonun çift hanelerden tek hanelere düşürmesine ve ülkeye doğrudan yabancı yatırımın artmasına yardımcı olmuştur. Türkiye ekonomisi önemli bir yapısal dönüşüm geçirmiş, tarımın gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı %27'den %8'e gerilerken sanayi ve hizmetlerin payı sırayla %31 ve %61'e yükselmiştir. Ülke önemli bir otomobil, tekstil ve elektronik ihracatçısı haline gelirken turizm endüstrisi de gayri safi yurt içi hasılaya önemli bir katkıda bulunuyor. Enflasyon Türkiye için son yıllarda kalıcı bir sorun olmuştur. Türk lirasındaki değer kaybı, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel ticaret gerilimleri gibi dışsal faktörlerin yanı sıra enflasyonu etkileyen önemli bir faktör olmuştur. Türk lirasının önemli para birimlerine karşı önemli ölçüde değer kaybetmesi, dış borcun artmasına ve Türk vatandaşlarının satın alma gücünün düşmesine neden oldu. 2019 verilerine göre Türkiye'nin ana ihracat ortakları Almanya %9,8, Birleşik Krallık %6,7, İtalya %5,9, Irak %5, ABD %5, İspanya, Fransa, Hollanda, İsrail, Belçika gibi sıralanmaktadır. İhracat malları ise taşıma ekipmanları, makineler, metal, konfeksiyon, elektronik, gıda, tekstil ve plastiktir. 2022'de ihracat artışı ise 253,6 milyar dolar oldu. 2021'de ithalat artışı 271,42 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye'nin ithalat malları ise yakıtlar, makine, kimyasallar, yarı mamuller ve ulaşım araçlarıdır. 2019 verilerine göre Türkiye'nin ana ithalat ortakları Rusya artı %11, Çin eksi %9,9, Almanya %9,8, ABD %5,9, İtalya %4,9, Birleşik Krallık %3,6, Fransa, İran ve Güney Kore şeklinde azalan bir oranla devam etmektedir. 31 Aralık 2017'de ise doğrudan yabancı yatırım sermayesi 180,3 milyar dolar oldu. 2018'de Türkiye'nin cari açığı ise 27,6 milyar dolar olmuştur. Gayri safi dış borç 31 Aralık 2017'de 452,4 milyar dolar olmuştu. Bütün dünya ülkelerinin ekonomilerini konuşacağımız ve daha birçok yararlı bilgiye ulaşacağınız bu kanalımızda video paylaşmaya devam edeceğiz. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.